Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzap. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Saygılar, selamlar herkese. Bu arada videoya başlamadan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şekilde abonelerimiz yükseliyor. Videolarımızın izlenmeleri çok güzel. Buradan hepinizi seviyorum. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum değer verdiğiniz, vakit ayırdığınız için. Şimdi bu videoda kendi yaptığım çalışmalardan biri olan kuluçkalık yumurta seçimi nasıl olur? Kümesten alınan her yumurta kuluçkalık için uygun mudur? Konusunu işleyeceğiz. Tavuğum burada, horozum burada. Horozum hafif tüye başlamış. Tüyde olduğu için elimi sürmüyorum ona. Tavuğu bırakıyorum, horozu kadraja alıyorum ve kameranın yanına geçip kuluçkalık yumurta hakkında aferin kızıma. Aferin kızıma. Bunlar anne oğullar. Gerçekten annesi de oğlu da çok sevdiğim hayvanlar. Hani her zaman derim elde daha iyisi vardır ama bunlar da iyilerin içerisinde. Güzel hayvanlar yani. Aferin sana. Kuluçkalık yumurtalardan nasıl yüksek verim alırız ve bu yumurtaları nasıl saklarız? Saklama koşulları ve yüksek verim alma koşulları hakkında güzel bir video yapalım. Şöyle güzel bir içerik olsun. Siz değerli dostlara sunalım bunları. Şimdi özellikle kümesten topladığınız, aldığınız her yumurta kuluçkalık değildir. Bunu bir kenara yazın ve bilin. İkinci olan en önemlisi yumurtanın hastalıksız ve sağlıklı hayvanlardan elde edilmesi. Mesela tavuklarına göre ebatta ne çok büyük ne de çok küçük olması. Bunlar da çok önemli bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı ırklarda çift sarılı yumurtalar var ya. Çift sarılı yumurtalar çok büyük ebatlı yumurtalardan çıkıyor genelde. Onların da hani dikkatli ve özenle seçilmesi lazım. Bu konuya da çok dikkat etmeniz lazım. Zaten bunu herkes bilir. Yine de söyleyeyim. Çatlak, kırık, ince kabuklu yumurtalar kuluçka makinesine ya da hayvanın altına koyulmaz. Bakın bunların hepsini size biraz sonra örneğini vereceğim de şu tavukla burada mücadele ediyorum. İstiyorum ki tavuk da görünsün de. Tavuk farklı bir dünyada. Tavuk gezmeyi seviyor. Hadi oyna. Aferin sana kızım. Genç tavukların ve ilk 40 günlük tüy dökümünden çıkmış tavukların ilk 5 yumurtaları da kullanılmaz kuluçkaya. Mesela genç piliçler var ya, bunu biraz daha açayım. Genç piliçlerin ilk 5 yumurtası küçük olur. Ebatlara, gramajlara uymaz. O tavukların yumurtası, bak mesela şurada bir örneği var. Göstereyim. 35 grammış bu yumurta ve Hint yumurtası ve piliç yumurtası ve çok küçük. Mesela bu yumurtanın bir şeye kullanılması, kuluçkaya kullanılması çok saçma değil mi? Hem gramajı tutmuyor. Hadi geçin oraya bakalım. Hem gramajı tutmuyor, hem ebatı tutmuyor, hem yumurta oluşmamış, tam değil. Bundan çıkacak civcivin de sağlıklı ve gelişkin olması çok önemli yani. Bundan onu beklemeyin ve bunları kuluçka için, tavuk kurku için kullanmayın gibi. Tüydeki tavukların da vitamin eksikliği olduğu için. Evet. Aferin sana. Maşallah kızım. Tüy dökümündeki hayvanların da yumurtası kullanılmaz. Yani şöyle bir şey var. Verim almak istiyorsanız seçilmiş hayvanlardan, sağlıklı hayvanlardan yumurta toplayın. Bu iki hayvandan örnek veriyorum. Yumurta alacaksak bunların vitaminlerine, minerallerine dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda ekstra olarak yumurta sağlığı için A, E vitaminleri takviyesi gerçekten çok önemli. Mesela kabukları parlak olmayan yumurtalar, yıkanmış yumurtalar, horozları çok yaşlı olan sürülerden elde edilmiş yumurtalar. Tamam mı? Bunlarda verim düşüklüğü olur. Mesela bir sürüde horoz çok yaşlıysa dölleme oranı da o kadar düşer. Mesela bir yumurta ne kadar taze ise o kadar verim yüksek olur. Bu yumurta taze. 50-57 gram arası Hint yumurtaları, benim tartım yaptığım, ölçüm yaptığım yumurtalarda 50-57 gram arası çıkıyor. Bu yumurtalar genelde yüksek verim sağlıyor. Bakın ben bu iş üzerinde gerçekten araştırma yapıyorum. Şimdi bu yumurta taze, üzerindeki hava gözenekleri belli değil. Bakın bu yumurtayı eski, bunu da sizler için odaklayayım şöyle. Topladım, sakladım. Odaklasa bir kamera.
Bakın gözenekleri görüyor musunuz? Bu yumurta beklemiş. Yumurta oksijeni alır, karbondioksiti salar. Zamanla içerisindeki sıvı eksilir. Saklama şartları ne kadar kötü, ne kadar uzun olursa bu gözenekler açılır ve bu yumurta da bir o kadar bayat olur. Bayat olduğu için de bakın sıvısına kadar geç dağıldı. Yumurta ne kadar dediğim gibi bekletilirse çıkma oranı da o kadar düşer. Şöyle de bir örnek verelim. Bu çoğu insanın sorusudur. Şu iki hayvandan biz damızlık yumurta alacağız. Bunların ilk yumurtasının mesela döllü olması için horozla tavuğun 12 gün öncesinden, yani en az 10 gün öncesinden eşleşiyor olmaları lazım. Bu da güzel ve kaliteli bir bilgidir. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Yine hangi yumurta koyulmaz? Bu yumurta koyulmaz. Bu yumurtanın göbeğindeki bakın uç kısmındaki sivri tarafındaki bozukluğu fark edebiliyor musunuz? Bu yumurtayı da kuluçka makinesine koymayın. Yumurtanın eğer dış hattı bozulmuş ise ya hayvan bir hastalıktan çıkmıştır, ya hayvan bir hastalığa girmek üzeredir. Bu ince kabuklu yumurtalar için de geçerlidir. Çünkü hayvanın bünyesi onu üretmeye yetersiz. Yine şekli bozuk olan yumurtalardan mesela Hint kümesinizde şöyle büyük 74 gramlık bir yumurtaya rastladınız. Bu yumurta standart dışı olduğu için bunu zaten Hint kümesinde böyle bir şeye rastlamazsınız da, olduysa rastladıysanız yine bunu da kuluçka makinesine ne yapıyorsunuz? Koymuyorsunuz. Onları atıyorum ki horozlar şimdi tek tek çıkacak. Onların hepsi yesinler. Yine bakın çok sivri, çok ince bir yumurta. Bunlar farklı ırkların aslında da ben size mesela bunu gösteriyorum ki aklınızda olsun. Bakın yine bunun burnu bozuk. Şekilsiz bir yumurta. Bu da Hintlere uygun bir yumurta değil. Mesela bunu da alırsanız bunu da kesinlikle kuluçka için kullanmayın. Mesela hani derseniz ki bu yumurtayı folluktan ben aldım. Tavuğun altına ya da kuluçka makinesine ne zaman koymalıyım derseniz bu yumurtanın da 24 saat bekletilip o şekilde mesela tavuğun ya da makineye koyulması uygun görülür. Biraz da şimdi yumurta saklama sürecinden bahsedelim. Fazla da başınızı ağrıtmayayım. Yumurta saklarken biliyorsunuz kuluçka makinesine koyulduğu gibi sivri kısmı aşağıya, diğer kısmı yukarıya geliyor. Yalnız ekstra bir şey var. Bunları saklarken hani bu yumurtaları şöyle size söyleyeyim. Dışarıda mesela toprağa gömüp yumurta çıkaran da var. Ne bileyim yatağın altına yumurta koyup çıkaran da var. Onlar içerik üreticisi. Biz doğru bilgi paylaşmak için bu videoları yapıyoruz. Ve ben hani sizlerin de biraz real olmasını istiyorum. Mesela bu yumurtanın saklanma koşulu 7 ila 10 gün arasındadır. Bunu saklarken şöyle bir şey düşünün. Hint tavuklarını gözünüzün önüne alın. Bir Hint tavuğu 9 ile 13 yumurta yapar. İlk yumurtayla son yumurtanın küçük olduğunu düşünürsek geriye kalır 13 yumurta yapsa bile 11 yumurta. Yani bir Hint tavuğu bile size diyor ki benim yumurtamı 11 gün saklayın. 11 gün sonra ne oluyor? O 13 gün sonra o hayvan yatmaya başlıyor. Bu işte en örnek alınacak hayvanlardan biri Hintlerdir. Çünkü hem yumurta sayıları azdır hem doğaldır bu hayvanlar. Bakın bu hayvanlar yılda 300-500 tane yumurtamıyorlar. Tek seferde 9 ile 13 tane arasında. Tekrar söylüyorum. Kuluçka için örnek alınacak gün 7 ila 10'dur. Tüm araştırmalarda böyledir. Çünkü bu yumurtalar bekledikçe sıvı kaybederler. Bekledikçe içerisindeki embriyolar artık ölmeye başlar. Yani gün geçtikçe embriyolar zayıflamaya başlar. Embriyolar da zayıflamaya başlayınca ne olur? Çıkım oranınız düşer. Ben yumurta 15 günlük yumurtaya çıkmaz demiyorum. Ama kim bilir onun içerisinden ne çıkacak? Nasıl hastalıklı bir civciv çıkacak? Yani sakat mı çıkacak, olmamış civciv mi çıkacak? Bunların sebepleri aslında bizim özenerek, seçerek kuluçkaya yatırmadığımız yumurtalardır. Bunu kesinlikle yani bir kenara yazın. Yumurtaların da hayvanların nasıl sağlıklı oluyorsa yumurtaların da sağlıklısının seçilmesi çok önemlidir. Ve en iyi şartlarda en yüksek yumurta koşulları 7 gün. 7 günde en yüksek yani yumurtanın içerisindeki embriyo sağlıklıdır halen. Saklama koşulları ise saklama koşulları da şöyle size nasıl söyleyeyim.
15 ile 17 derecelik bir oda sıcaklığında %75 rutubet oranında saklanır. Güneş almayacak yerlere koyulur yumurta. Yumurtalar dik kıvamda az önce söylediğim gibi saklanır. Sivri uç aşağıya gelecek şekildeydi. Güneş ışığı da kesinlikle almasın. Yani bunların içlerinde de bir sıvı var. Bunlar da sıvıya ihtiyaç duyuyorlar. İçerisindeki canlının hayatta kalması için bir sıvıya ihtiyacı var yani. Bir sıvıya ihtiyacı var. Bir sıvı oranı olması lazım o hayvan embriyo için. Dediğim gibi yumurta kalitesi, yumurta şartları, saklama koşulları, hayvan sağlığı, alacağınız hayvan sağlığı ve yumurta sağlığı. Bunlar çok önemlidir. Hayır, kendine zarar verirsin, vurma. Şşt. Hayır. Bırak gitsin. Hayır oğlum. Elin ayağını dişecek sonra. Yani bunlar çok önemlidir. Şimdi karşınıza geçeyim, birkaç kelam da laf edelim. Videomuzun sonuna geldik. Söylediklerimi dikkate alırsanız kâr edersiniz. Ne kadar bir hayvan önemliyse bir yumurtanın da çıkıp civciv olması o kadar önemlidir. Yalnız içerisindeki hayvan sağlıklı ise o canlı. Bu video böyle oldu. Birkaç söylemek istediğim bir şey var. Birkaç dostumuz var. Bana bir iki isim söyledi. Abi bunları da izle, sana faydası yardımı dokunur diye de. Şöyle bir şey var. Bakın ben kimseyle kavgalı olmak istemiyorum. Ben öncelikle hepinizi çok seviyorum. Şimdi zaten sizler için açtım bunu. Şimdi kimseyle kavgalı olmak istemiyorum, bu birincisi. Kimsenin ağzından konuşmak istemiyorum, bu ikincisi. Kimsenin laflarını alıp taşımak istemiyorum, bu üçüncüsü. Hani ben olduğum için bunu açtım. Benim bilgilerimi aktarırken daha hızlı aktarırım. Daha böyle durmadan, duraksamadan aktarırım. Ama insanların yani bazı insanları örnek alırsanız onların davranışlarını, onların konuşmalarını da yazarsınız beyninize. Bunu siz fark etmezsiniz ama mesela nasıl söyleyeyim size, başkalarının tarzında konuşup başkalarının tarzında anlatmak istemiyorum. Ben buraya güler yüzlü gelip güler yüzlü gitmek istiyorum. Yani benim bu yumurtalar Hint yumurtası olsun olmasın zaten kendi hayvanlarım yiyor. Mesela ben yumurta falan isteyenler var. Yani gerek yok. Ben hayvanı övmüyorum dikkat ederseniz. Ben hani şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece bilgi paylaşmak için buradayım. Bir de karşınıza geçip yani böyle güzel sohbetler etmek istiyorum. Ha, çok da hoşuma gidiyor. Bu kanal 6 videoda nereden baksanız 60 bine yakın bir tıklama kırdı. Çok güzel, bu çok hoşuma gitti. Yani bu keyifle, bu zevkle devam etmek istiyorum. Yoksa başkasını izleyeceksem, başkasını takip edeceksem neden burayı açtım? Yani ben sizin için açtım. Ben kendi bilgilerim için açtım. Abi bırakın içimde olanı ilk önce dökeyim. Eğer beğenmezseniz zaten kapatırız, sileriz yani. O kadar da önemli değil yani. Kanal dediğin ya, ne bileyim yani bir hatıra, bir anıdır bana göre. O kadar çok önemli bir şey değil. Ama benim için burada önemli olan anlattıklarım. Yani sizlerle paylaştıklarım, size katabildiklerim. Mesela varsa sizin bana kattıklarınız, minnettar olurum yani. 2 yorumun altına kötü şey yazana kadar böyle güzel 2 tane güzel tatlı yorum yazsanız, abi bak bu da var, kardeş bak bu da var, bunu unutmuşsun, ben onu araştırsam, onun üzerine gitsem, benim evimde televizyon yok, benim evimde radyo yok, ben elektronik malzemeden uzak, ben dağın başında böyle bir tane küçük bir çiftliğim var, orada yaşıyorum. Çok şükür şehirde de bir dükkanım var kirada. Yani elimden geldiğince tadını çıkartmak istiyorum. Siz de tadını çıkarın. Bırakın milleti. Millet bizi izlesin yani. Ben hani genelde araştırırım, bakarım, tezler okurum. Ben güzel hayvanlar saklamaya dikkat ederim. Hani ne bileyim, elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum sadece. Ben ilk önce kendi bilgilerimi size aktarayım. Siz bakın, beğenirseniz, beğenmezseniz kapanır yani. Çok da önemli değil yani kanal. Önemli olan güzelliktir, insanlıktır, birbirimizi kırmadan davranmaktır yani. Onun için buradan hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için. Sağlıkla kalın, baş tacısınız. Görüşmek üzere. Oh! Ne oldu? Çok zarar veriyorsun, çok. Hadi. Aferin kızıma. Bak. Horoz gibi horoz.